Merhabalar, Gül Sultan Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şöyle çok lezzetli bir ana yemek yapacağız. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Hemen yapım aşamalarına başlıyorum. Öncelikle yemeğimizin köftelerini hazırlayarak başlayalım. Yoğurma kabımızın içerisine yaklaşık 500 gram kıyma, 1 adet rendelemiş olduğum kuru soğan, yarım çay bardağı galeta unu, 2 diş sarımsak ve baharatlarımı da ekliyorum. Köftemi hemen yoğuruyorum. Köftemizin yoğurma aşamasını tamamladıktan sonra parmak boyutunda köfteler hazırlıyoruz. Şu şekilde videoda görmüş olduğunuz gibi yapabilirsiniz. Bütün köfte harcımızı aynı şekilde şekillendiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi köftelerimiz hazır. Hemen diğer tarafta yemeğimizin alt taban kısmını hazırlayalım. Uygun bir tavanın içerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar zeytinyağını alıyorum. Yemeklik doğramış olduğum kuru soğanı ilave ediyorum. Soğanlarımı bu şekilde iyice kavuruyorum. Daha sonra içerisine 3 diş doğramış olduğum sarımsaklarımı ilave ediyorum. Bir adet de yemeklik doğramış olduğum domatesi ilave ediyorum. Son olarak da baharatlarımı ekledim. Şöylece bir karıştırıyorum. Domatesler pişmeye başladıktan sonra salçalarımızı ilave edebiliriz. 1 yemek kaşığı domates salçasını ekledim. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Daha sonra yarım çay bardağı kadar su ilave ediyorum. Bu arada benim daha önceden difrizime koymuş olduğum patlıcan ve kırmızı biberlerim vardı. Ben onları kullanmayı tercih ettim. Sizin yoksa közleyip kullanabilirsiniz. 3 adet közlenmiş kapya biber ve sivri biber kullandım. 2 adet de közlemiş olduğum patlıcanı ekledim. Hazırlamış olduğum domatesli sostan iyice birbirine karışmasını sağlıyorum. Bu şekilde bile tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oldu. Artık yemeğimizi birleştirme aşamasına geçebiliriz. Uygun bir fırın kabının alt kısmına hazırlamış olduğum patlıcanlı karışımı döküyorum. Fırın kabımın her tarafını kaplayacak şekilde yayıyorum. Patlıcanlarımın üzerine de yapmış olduğum köftelerimi yerleştiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çok lezzetli bir ana yemek olacak arkadaşlar. Mutlaka yapmanızı da tavsiye ediyorum. Defalarca söylüyorum. Yaptığınız zaman bana hak vereceksiniz. Evet, köftelerimi de yerleştirdim. Şu şekil son görüntüsünü sizler için göstereyim. Yemeğimi önceden 150 dereceye ayarladığım fırına koyuyorum. Köftelerim pişene kadar bu şekilde pişecek. Ben de diğer tarafta üzeri için hamur hazırlayacağım. Yarım çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı toz şekeri de ekliyorum. İyice karıştırıyorum.
4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim. 2 yemek kaşığı da yoğurdumu ekliyorum. Bu malzemeleri de şöyle hızlıca karıştırıyorum. Artık un ilavesi yapabiliriz. İlk etapta 1 su bardağı kadar unu ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Bu aşamadan sonra kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz ve şöyle yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Hamuru yoğurarak devam ediyorum. Gördüğünüz gibi küçücük bir hamur elde ediyoruz arkadaşlar. Yani fırın kabımızın ağzını kapatacak şekilde bir kapak yapacağız. Şöyle hamurumuzun kıvamını da göstereyim. Hemen yoğurmuş olduğum hamuru un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine alıyorum. Tekrardan kısa süre yoğuruyorum. Fırın kabımızın ağız kısmını kapatacak boyutta açıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi bu boyut bize yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi köftelerim de kızardı. Hemen hamurumu üzerine kapatıyorum. Yanlardan fazlalık olursa o kısmı kesebilirsiniz. Hamurumuzun üzerine de bir adet iyice çırpmış olduğum yumurtayı sürüyorum. Görsellik açısından çok güzel bir sunum olacak arkadaşlar. Misafirleriniz geldiğinde rahatlıkla yapabilirsiniz. En üst kısmına da susam ve çörek otu serpiştiriyorum. Yemeğimi tekrar fırına vermeden önce şöyle size için son kez göstereyim. Hamurumuz kızarana kadar tekrardan fırına veriyorum. Yemeğimizin üzeri gayet güzel kızardı. Fırından çıkarabiliriz artık. Şöyle ilk sıcağı çıktı yemeğimin arkadaşlar. Hemen şöyle ağız kısmından yuvarlak bir şekilde kesiyorum. Hamuru şöyle kaldırayım sizler için. Muhteşem görünüyor ve muhteşem bir kokusu var. Bugün de sizlerle birlikte muhteşem bir ana yemek yaptık arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma like atmayı unutmayın lütfen. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirimleri açtığınız takdirde paylaştığım bütün videolardan haberdar olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.